Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Fiona'nın elbisesini öreceğiz. Bunun için Alize Diva'yı tercih ettim. İnce bir ip olsun istedim. Şöyle Alize Diva'nın 131 renkli yeşilini tercih ettim. Zümrüt yeşili. Bir de çok az kullanacağım ama şöyle safran rengi var. Bu da 488 rengi. Yine 2.2 milim tığımı kullanacağım. Bir de çıt çıt kullanacağım arkadaşlar. Şöyle bir çıt çıt aldım. 3 tane ya da 4 tane kullanabilirim. Düğme yapmak isterseniz de son sırada zincir çekerek düğme yapabilirsiniz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Birlikte yaparsak olur diyoruz ve ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Evet arkadaşlar şöyle safran rengimle 69 tane sık iğne yaptım. 70 tane zincir çekip 69 tane sık iğne yapacaksınız. Bir tane zincir çekip geri dönüyorum. 8 tane sık iğne yapacağım. Sıradaki sık iğnemin içerisinde 3 tane sık iğne yapacağım. 17 tane sık iğne yapıyorum. Bir sonraki sık iğnemin içerisine yine 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3. Şimdi 15 tane sık iğne yapacağım. Yine sıradaki sık iğnemin içerisine 3 kez giriyorum. 1 2 3. 17 tane sık iğne yapıyorum. Sıradaki sık iğnemin içerisine 3 kez giriyorum tekrar. 1 2 3. Kalan 8 tane sık iğnemi örüyorum. Şu anda 77 tane sık iğnemiz oldu. Bir zincir çekip geri dönüyorum. 9 tane sık iğne yapacağım. Tane sık iğnemi yaptım. Sıradaki sık iğnemin içerisinde yine 3 kez sık iğne yapıyorum. 1 2 3. 19 tane sık iğne yapalım. On dokuz. Sıradaki sık iğneme 3 kez giriyorum yine. On yedi tane sık iğne yapalım.
Sıradaki sık iğneme 3 tane sık iğne yapıyorum. 19 tane sık iğne yapalım. Sekiz, 19. Sıradaki sık iğneme 3 tane sık iğne yapıyorum. Kalan sık iğnelerimi örüyorum. Dokuz tane sık iğne örüp sıramı tamamladım. Şimdi arkadaşlar safran rengimi burada koparacağım. Bu tahmin edersiniz ki yaka kısmımız. Safran rengimde yapmış olduğum son sıradan bulo yaparak şöyle başlayacağım. Bundan sonra yeşil rengimizle devam edeceğiz. İlmeğimi birleştiriyorum. Tekrar aynı yere girip ilk sık iğnemi yapıyorum. 10 tane sık iğne yapacağız. Birinciyi yaptık. Sıradaki ilmeğime 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 21 tane sık iğne yapalım. Yirmi 21. Sıradaki sık iğneme 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 19 tane sık iğne yapalım. On sekiz 19. Sıradaki sık iğnemize yine 3 tane sık iğne yapıyoruz. Yirmi bir tane sık iğne yapıp tekrar 3 tane sık iğne yapacağız. Yirmi 21. 3 tane sık iğnemi aynı sık iğnenin içerisine yapıyorum. Sıra sonuna kadar sık iğnelerimi örüyorum. On tane sık iğne örüp sıramı tamamladım. Bir zincir çekip geri dönüyorum. 11 tane sık iğne yapıp artırmamı yapacağım.
10, 11. Sıradaki sık iğneye 3 sık iğnemi yapıyorum. ...23 tane sık iğne yapalım. ...22... ...23... ...sıradaki sık iğneme 3 tane sık iğnemi yapıyorum. ...21 tane sık iğne yapalım. ...20... ...21... ...sıradaki sık iğneme 3 tane sık iğnemi yapıyorum. ...23 tane sık iğne yapacağım. ...21... ...22... ...23... ...sıradaki sık iğneme 3 tane sık iğnemi yapıyorum. Kalan sık iğnelerimi örüyorum. ...11... ...11 tane sık iğne ördüm. Bir zincir çekip geri dönüyorum. 12 tane sık iğne örüp artırmamı yapacağım. On bir, 12. Aynı sık iğnenin içerisine 3 tane sık iğnemi yapıyorum. 25 tane sık iğne yapalım. ...25 tane sık iğnemi yaptım. 3 tane sık iğnemi yapıyorum. Şimdi 2 tane sık iğne yapıp bir tane artıracağım. 1, 2. Bir tane çift. Bir tane çift yaptım burada. Şimdi 2 kez bir tek bir çift. Bir tane tek. Bir tane çift. Bir tane tek. Bir tane çift. 9 tane sık iğne yapıp tekrar artırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir tane çift. 2 kez bir tek bir çift yapacağız. Bir tane tek. Bir tane çift. Bir tane tek. Bir tane çift. 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2. Sıradaki sık iğnemi 3 tane sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3. 25 tane sık iğne yapalım. Yirmi dört, 25. 3 tane sık iğnemi yapıyorum. Sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi örelim. On bir, 12 tane sık iğne ördüm. Bir zincir çekip 13 tane sık iğne yapalım. Bu arada arkadaşlar şu anda
Toplamda 115 tane sık iğnemiz var. On iki, 13 tane sık iğne yaptım. Sıradaki sık iğneme 3 tane sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3. 27 tane sık iğne yapalım. ...27. Sıradaki sık iğneme 3 tane sık iğnemi yapıyorum. 31 tane sık iğne yapalım arkadaşlar. 30, 31. 3 tane sık iğnemi aynı sık iğnenin içerisine yapıyorum. 1, 2, 3. 27 tane sık iğne yapalım. 26, 27. 3 tane sık iğnemi yapıyorum. Kalan sık iğnelerimi örüyorum. On iki, 13 tane sık iğne ördüm. Bir zincir çekip dönüyorum. 14 tane sık iğne ile başlıyorum. On üç, 14. 3 tane sık iğnemi yapıyorum. Şimdi 14 tane sık iğne yapıp bir tane atlayacağım. On bir, 12, 13, 14. Sıradaki sık iğneyi örmeden bir sonraki sık iğneye geçiyorum. Orada bir tane atladım. 14 tane sık iğne örüyorum tekrar. 1, 2, 14. Sıradaki sık iğneme 3 tane sık iğnemi yapıyorum. 33 tane sık iğne örelim arkadaşlar. 31, 32, 33. 3 tane sık iğnemi yapıyorum. 4 tane sık iğne örelim ve bir tane atlayalım. On dört. Sıradaki sık iğnemi örmeden bir sonraki sık iğneme geçiyorum. Bir tane atlıyorum. On dört. Sıradaki sık iğneme 3 tane sık iğnemi yapıyorum. Kalan 14 sık iğnemi örüyorum.
13, 14 tane sık iğnemi örüp sıramı tamamladım. Bir tane zincir çekip döndüm. Şu anda 129 tane sık iğnemiz var ama zaten sayarak yaptıysanız hata yapmanız mümkün değil. Sayılar tutmaz. Mutlaka sayarak yapın. Sayarak örün benim gibi. 15 tane sık iğne yapıyorum. On dört, 15. Sıradaki sık iğneme 3 tane sık iğnemi yapıyorum. 30 tane sık iğne örelim arkadaşlar. Yirmi dokuz, 30. Aynı sık iğneye 3 sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3. 35 tane sık iğne yapalım. Otuz dört, 35. Sıradaki sık iğnemi 3 tane sık iğnemi yapıyorum. 30 tane sık iğne örelim arkadaşlar. 29, 30. 3 tane sık iğnemi aynı sık iğnenin içerisine yapıyorum. Kalan sık iğnelerimi örüyorum. 13, 14, 15. Bir tane zincir yaptım, geri döndüm. 16 tane sık iğne ile başlıyorum. On beş, 16. 3 tane sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3. 15 tane sık iğne yapıp bir tane atlayacağım. On beş. Sıradaki sık iğneyi örmeden bir sonraki sık iğneye geçtim ve bir tane atladım. On beş, 16 tane sık iğne ördüm. Sıradaki sık iğneye 3 tane sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3. 37 tane sık iğne örelim arkadaşlar. 36, 37. Sıradaki sık iğneye 3 tane sık iğnemi yapıyorum. Şimdi 16 tane sık iğne yapıp bir tane atlayacağım. On beş, 16. Sıradaki sık iğneyi atlıyorum. Bir sonraki sık iğneden 15 tane sık iğne örüyorum. On beş. Sıradaki sık iğneme 3 tane sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3. 16 tane sık iğnemizi örelim.
Bir zincir çekip geri dönüp 17 tane sık iğne ile başlıyorum. 16, 17. Sıradaki sık iğneye 3 tane sık iğnemi yapıyorum. 33 tane sık iğne örüyorum. 31, 32, 33. Sıradaki sık iğneme 3 tane sık iğnemi yapıyorum. 39 tane sık iğne örelim arkadaşlar. 39. Sıradaki sık iğneye 3 tane sık iğnemizi yapalım. 33 tane sık iğne yapalım arkadaşlar. 32, 33. Sıradaki sık iğneme son kez 3 tane sık iğne yapıyorum. Ve kalan sık iğnelerimi örüyorum. ...17 tane sık iğnemi örüp sıramı tamamladım. Şimdi kolları ayıracağız. Şöyle birleştirme yapacağız ve sadece gövdeyle devam edeceğiz. Bir tane zincir yapıp döndüm. 19 tane sık iğne örüyorum. On yedi, 18, 19. Şimdi arkadaşlar 34 tane sık iğneyi atlayacağız şuraya kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 35. sık iğneye girdim. Buradan şuraya kadar, şu uca kadar 45 tane sık iğne öreceğim. Birinciyi yaptık. 2, 3, 5. 45 tane sık iğne yaptım. Tekrar buradan 34 tane sık iğneyi atlıyorum. 19 tane sık iğne öreceğiz. Bir zincir yapıp geri dönüyorum. Başa kadar tüm sık iğnelerimizi örelim. ...81, 82 ve 83. 83 tane sık iğnemiz var. 83 tane sık iğnemizi 3 sıra örüp sıra başına gelelim. Ondan sonra birlikte devam edelim. 83 tane sık iğnemi 3 sıra ördüm. Devam ediyorum. Zincirimi yapıp döndüm. 26 tane sık iğne örüyorum. ...24, 25, 26. Sıradaki sık iğneyi atlıyorum. Bir sonraki sık iğneyi öreceğim. 1, 2, 3. Sıradaki sık iğneyi atlıyorum. Bir sonraki sık iğneden devam ediyorum. 1, 2, 3. Yine sıradaki sık iğneyi atlayıp bir sonraki sık iğneye geçiyorum. Buradan 13 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13. Sıradaki sık iğneyi atlıyorum. 1, 2, 3. Sıradaki sık iğneyi tekrar atlıyorum. Örmeden geçtim. 1, 2, 3. Ve son kez sıradaki sık iğnemi atlıyorum. Sıra sonuna kadar kalan sık iğnelerimi örüyorum. 24, 25, 26 tane sık iğne örüp sıramı tamamladım. 6 tane azaltma yaptım şu göğüs kısmı için. Önce prova yapıp sonra devam edelim. Şöyle gayet güzel oturmuş görünüyor. Şuralarda göğüslerin azaltmalarını yaptık. Buradan sonra artık düz devam edeceğiz. Evet arkadaşlar 6 tane azaltma yaptık. Şu anda 77 tane sık iğnemiz var. Bu 77 tane sık iğnemizi 8 sıra örüp sıra başına gelelim. Evet sıramı tamamladım. Sırada azaltma yapmıştık. Şöyle kontrol edin arkadaşlar. Şurada azaltma yaptık. 2, 4, 6, 8 sıra. Bu sıradan sonra 8 sıra örmüş oldum. Şuradan sayarsak da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 sıra yeşili örmüş olacağız. Bir sıra az olması ya da fazla olması çok önemli değil ama hemen hemen eşit yapalım. Devam ediyorum. Zincir yaptım. Bir tane. Şimdi dönüyorum. 10 sık iğne yapıp bir artıracağım. 7 kez tekrar edeceğim bunu. Sekiz, 9, 10. Son kez çift yapıyorum. Yedi tane artırma yaptım. Şu anda 84 tane sık iğnemiz var. Bu noktadan sonra artık bluzumuzun üst kısmını birleştiriyoruz. Etek kısmını spiral bir şekilde öreceğiz. Şuradan devam ediyorum örmeye. Sıranıza dikkat edin. Bakın şu düzgün kısım ön tarafta kalması gerekiyor. Eğer yanlış yöndeyseniz bu arkada kalabilir. Ona çok dikkat edin. Buradan artık devam ediyorum. Tüm sık iğnelerimi bir sıra öreceğim. Bir sıra örüp şurada birleştirme noktasına kadar gelelim. Ondan sonra birlikte devam edelim. Sıramı tamamladım. Birleştirme noktasına geldim. Buraya bir tane işaretleyici koyun. Etek artırmaları yapacağız. Burası artık sıra başımız. Devam ediyorum. Şu sık iğneyi unutmayın. Şunu. Şimdi şu an 84 tane biliyorsunuz sık iğnemiz. 84 sık iğnemizi 2 sıra örüp sıra başına gelelim. İki sıra ördüm. Şimdi arkadaşlar 13 tane sık iğne yapıp bir artıracağım bu sırada. 6 kez tekrar edeceğiz. 13 sık iğne bir artır yaparak sıramızı tamamlayalım. 10, 11, 12, 13. Son kez artırıyorum. 90 tane sık iğnem var şu anda. 90 tane sık iğnemizi 2 sıra örüp sıra başına gelelim arkadaşlar. İki tur ördüm. Bu sıramızda 6 kez 14 sık iğne yapıp bir artıracağız. Evet son kez sırada artırıyorum.
Turumu tamamladım. 96 tane sık iğnem var. Şimdi elbiseyi bir giydirip prova edeceğim. Bu kadar yeterli. Bundan sonra etek için artırma yapmayacağım. Bunu düz bir şekilde öreceğiz artık. Ayak bileğinden şöyle bir parmak falan yukarıda kalacak şekilde eteğinizi uzatın arkadaşlar. Kaç sıra olması önemli değil. Ölçerek yapın. Şu anda kaç sıra olduğunu bilmiyorum. Ben ördükten sonra size kaç sıra ördüğümü söylerim ama dediğim gibi sıra önemli değil. Ölçerek yapabilirsiniz. Daha sonra kol kısımlarını öreceğiz. Bu arka tarafa fermuar yapmak isterseniz hiçbir işlem yapmadan buraya fermuar dikebilirsiniz. Sadece şu yeşil kısmı yapacağım. Sarı kısmı bırakıyorum. Aynı noktaya tekrar girip ilk sık iğnemi yapıyorum. Her sıradan tığımızı sokup sık iğne oluşturacağız. Sık iğne sayısı önemli değil. Kaç tane sık iğneniz olursa fark etmez. Ama her sıradan mutlaka bir tane sık iğne çıkartın. Geri dönüyorum. Yukarı kadar öreceğim. Şimdi bu arada düğme dikmek isteyen arkadaşlar olabilir. Düğme dikmek istiyorsanız, eğer düğme kullanacaksanız bu sırada belli aralıklarda düğme deliği bırakmanız gerekiyor. Düğme deliği bırakmak için de sık iğneleri ördükten sonra düğmenizin büyüklüğü kadar zincir çekeceksiniz. Mesela 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 tane sık iğne atlıyorum. 4. sık iğnemden devam ediyorum. İşte atıyorum. 3 tane sık iğne örüyorum. Tekrar zincir çekiyorum. Ve 3 tane sık iğne atlayıp devam ediyorum. Bu şekilde şöyle düğme deliği bırakmış olacaksınız. Bir sıra sonra dönerken de bunların içine atlamış olduğunuz kadar sık iğneyi yapacaksınız. Ama ben düğme yapmayacağım için sık iğnelerimin tamamını örüyorum. Üst noktaya kadar geldim. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Aşağıya kadar tüm sık iğnelerimi öreceğim ve bitireceğim. Böyle bitirdim bakın arkayı. Şimdi bu tarafını da aynı şekilde yapacağım. Bunu aşağı taraftan başlıyorum. Çünkü yukarı gideceğim. Tekrar aşağı inip yukarı çıktığımda şurası düzgün bitsin istiyorum. Ters bitsin istemiyorum. Buna dikkat edin başlarken. Yine arada 3 sıra ördüm ve bitirdim. Üç tane çıt çıt dikeceğim ben bu kısma. Şöyle 1, 2, 3 tane iç kısmını. Arkadaşlar burada 90 tane zincirimiz var. Şöyle ilk zincirin içerisine girerek iki ucu birleştiriyorum. Şöyle kaydırarak birleştirdim. Bir tane zincir çekiyorum.
Aynı yere tekrar giriyorum. Sık iğnemi yaptım. 45 tane sık iğne yapacağım. Birinciyi yaptım. Beş tane sık iğnemi yaptım. Sıradaki zincirin içine 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3. Şuradaki bu başa kadar 44 tane sık iğne yapın. 4 tane sık iğne yaptıktan sonra ilk baştaki sık iğneme kaydırarak birleştiriyorum. Bir zincir çekip tekrar aynı sık iğnenin içine giriyorum. İlk sık iğnemi yapıyorum. Şuradaki artırma yapmış olduğumuz sık iğnenin ucuna kadar geleceğim. 46 tane sık iğne yapacağım. 46 tane sık iğne yaptım. Sıradaki sık iğnemin içerisinde yine 3 tane sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar 45 tane sık iğne öreceğim. ...45 tane sık iğnemi ördüm. Şunu örmüyorsunuz. Bu kaydırma sık iğnesi. Yine sıradaki ilk sık iğneme kaydırdım. Şöyle dikecek kadar uzun ip bırakın arkadaşlar. Kemerimiz hazır. Burası tam ortaya denk gelecek. Bunu işlemeyi yaptıktan sonra dikeceğim. Önce işlemeyi yapalım. Örmüş olduğumuz kemeri elbiseyi giydirip elbisemizi giydirdikten sonra arka kısmını düz bir şekilde yanlara kadar dikiyorum. Her iki tarafı da. Ondan sonra şu kısmı birkaç sıra aşağıya doğru çekip dikeceğiz arkadaşlar. Şöyle güzelce oturtup dikelim. Ondan sonra şu alana işlememizi yapacağız.